Selam dostlar. Bugün son zamanların en büyük transfer iddiasıyla karşınızdayım. Manchester City, Erling Haaland için fiyat etiketini açıkladı ve rakam inanılmaz. 200 milyon toplam pakette 600 milyon euro. Real Madrid Norveçli yıldızı kadrosuna katmak istiyorsa kulüp rekorunu kırması gerekecek. Peki bu transfer gerçekleşebilir mi? Gerçekleşirse ne gibi sonuçlar doğurur? Bu videoda tüm detayları anlatacağım. Ama öncesinde abone olmayı unutmayın çünkü bir sene içerisinde 100.000 olma gibi bir hedefimiz var. Benim katkım ne sağlar demeyin, çok şey sağlar, lütfen şu tuşa bir tıklayın. Halde geçelim. Kötüler gibi oldu. Şu an futbol gündeminin en sıcak konusu Haaland'ın geleceği. Manchester City'nin belirlediği 200 milyon euroluk fiyat, Neymar'ın 222 milyon euroluk dünya rekoruna yaklaşıyor ama onu geçmiyor. Ancak işin içine maaş ve bonuslar girdiğinde rakamlar astronomik boyutlara ulaşıyor. Sky Sport Deutschland'ın haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Haaland'ın menajeri Rafael Pimenta ile aktif temas halinde. Bu sadece spekülasyon değil, somut görüşmeler yapılıyor. Perez, Bernabéu'daki taraftar baskısını iyi biliyor ve bu sezon yaşanan hayal kırıklıklarından sonra büyük bir hamle yapması gerektiğinin farkında. Şimdi gelin rakamların gerçekçiliğine bakalım. Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2034'e kadar devam ediyor. Yani 8,5 yıl daha var. City oyuncuyu satmak için hiçbir baskı altında değil. Tam tersine bu sezon 31 maçta 26 gol atan, takımın en kritik ismi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Pep Guardiola'nın saldırı planlarının merkezinde duruyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Haaland'ın Manchester'da tam anlamıyla mutlu olup olmadığı sürekli tartışılıyor. İspanya'ya olan hayranlığı biliniyor. Daha önce verdiği röportajlarda La Liga'da oynamak istediğini ima etmişti. Real Madrid forması giymek kariyerinin bir sonraki adımı olarak görülüyor. Fichajes'in iddiasına göre City yönetimi 200 milyon euronun altında bir teklife kesinlikle hayır diyecek. Bu rakam Haaland'ın piyasa değeri olan 159 milyon euronun üzerinde. City işbilir bir kulüp ve eğer satacaklarsa maksimum kar elde etmek istiyorlar. Real Madrid açısından bakarsak, bu transfer finansal bir macera olacak. 200 milyon euro transfer ücreti artı Haaland'ın astronomik maaş talebi. Kaynaklara göre Haaland, Manchester City'de 10 yıllık sözleşmesi boyunca yaklaşık 500 milyon euro kazanacak. Real Madrid benzer bir paketi sunmak zorunda kalırsa, kalan sözleşme süresi için yaklaşık 400 milyon euro maaş ödemesi gerekecek. Toplam pakette 200 milyon euro transfer ücreti, 400 milyon maaşı var ve toplamda 600 milyon euro yapıyor. Bu rakam tarihi bir yatırım anlamına geliyor. Hiçbir futbolcu için bu kadar para harcanmadı. Peki Real Madrid bunu göze alır mı? Son yıllarda Madridliler Galacticolar döneminden farklı olarak hesaplı transferler yaptılar. Bellingham, Vinicius, Rodrigo gibi genç yeteneklere yatırım yaptılar. Ancak taraftar baskısı ve sportif hedefler yönetimi farklı düşünmeye itebilir. Şu anki duruma bakarsak bu transferin 2026 yazında gerçekleşme ihtimali orta seviyede. Manchester City satmak istemese de Haaland'ın isteği ve Real Madrid'in ısrarcı tutumu dengeyi değiştirebilir. Eğer Haaland gerçekten ayrılmak isterse City onu tutmakta zorlanabilir. Futbol tarihinde daha önce gördük. Mutlu olmayan bir oyuncuyu tutmak kulüplere yarar sağlamıyor. Sonuç olarak transfer zor ama imkansız değil. 2026'da gerçekleşme ihtimali %40-45 civarında. Ancak önümüzdeki aylarda Haaland'ın tutumu ve Real Madrid'in somut tekliflerinin boyutu bu oranı artırabilir ve azaltabilir. Peki transfer gerçekleşirse ne olur? Real Madrid'e ne gibi bir katkısı olur? Şimdi gelin hayal gücümüzü kullanalım ve Haaland'ın Real Madrid formasını giydiği senaryoyu düşünelim. Bu transfer gerçekleşirse futbol dünyasında neler değişir? Madrid için etkileri. Real Madrid Haaland transferiyle saldırı hattını yeniden şekillendirir. Şu an Madridliler Vinicius ve Rodrigo ek olarak da Mbappe'ye güveniyorlar. Mbappe ve Haaland birleştiği zamansa mükemmel bir süpernova çıkacak. Alvaro Arbeloa Haaland etrafında farklı bir sistem kurmak zorunda kalacak. Vinicius, Haaland, Mbappe üçlüsü Avrupa'nın en korkulan hücum hattını oluşturabilir. Bellingham'ın da arkadan destek vermesiyle Madrid yıllar sonra yeniden golcü bir kimliğe bürünebilir. Ancak burada taktiksel bir soru işareti var. Haaland'ın oyun anlayışı ve Madrid'in geleneksel futbol felsefesi uyuşur mu? Haaland daha doğrudan bir futbol oynayan, hızlı ataklarla beslenen bir forvet. Madrid ise bazen daha pozitif, daha sabırlı bir oyun sergiliyor. Bu uyumu sağlamak antrenörün en büyük görevi olacak. Taraftar tarafındaysa etki muazzam olacak. Santiago Bernabéu yeni bir Galactico dönemine giriş yapacak. Haaland'ın transferi Ronaldo ve Beckham'ın geldiği günleri hatırlatacak. Forma satışları, sponsorluk gelirleri, bilet satışları, ticari açıdan Real Madrid bu yatırımın bir kısmını hızlıca geri alabilir. Peki ya Manchester City tarafında neler olacak? City açısından durum daha karmaşık. Haaland'ı kaybetmek Pep Guardiola için büyük bir darbe olur. Şu anki sistem Haaland'ın etrafında şekillenmiş durumda.
Onun golcü içgüdüsü takımın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi hedeflerinin temel taşı. 200 milyon euro elbette büyük bir para ama Haaland'ı kim doldurur? Piyasada benzer profilde çok az forvet var. Osimhen, Victor Gyökeres gibi isimler gündeme gelebilir ama hiçbiri Haaland'ın seviyesinde değil. City transfer geliriyle belki 2-3 kaliteli oyuncu alabilir ve kadroyu dengeler. Ancak Haaland gibi bir farkın önünü kapatamayabilirler. Guardiola'nın kalma motivasyonu da etkilenebilir. Katalonyalı hoca City'de artık kazanacak fazla bir şey kalmadığını düşünüyorsa Haaland'ın ayrılması onun için de bir dönüm noktası olabilir. Peki futbol ekonomisini nasıl etkiler? 600 milyon euroluk toplam paket transfer piyasasında yeni bir standart oluşturur. Diğer süperstarlar ve menajerleri benzer rakamlar talep etmeye başlayabilir. Mbappe, Vinicius, Bellingham gibi isimler de gelecekte böyle anlaşmalar isteyebilir. UEFA'nın finansal fair play kuralları giderek daha fazla tartışılacak. Real Madrid bu transferi nasıl finanse edecek? Sponsorluklar, stadyum gelirleri, satışlar her şey mercek altında olacak. Aynı zamanda bu transfer futbolda paranın gücünü bir kez daha gösterecek. Küçük kulüpler ve taraftarları büyük kulüplerin arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü görecek. Futbol ekonomisinin sürdürülebilirliği tartışması alevlenecek. Peki herkesi konuştuk. Madrid'i konuştuk. City'yi konuştuk. Futbolu konuştuk. Peki ya Haaland nasıl etkilenir? Haaland için Madrid kariyerinin zirvesi olabilir. Bernabeu'da forma giymek, Ballon d'Or yarışında ona ekstra avantaj sağlar. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'de kazanmak, Manchester City ile kazanmaktan farklı bir prestij taşıyor. La Liga'da oynamak, İspanyol futbol kültürünü deneyimlemek, onun oyununa yeni boyutlar katabilir. Ancak bakalım İspanya'nın daha teknik, daha yavaş tempolu futbolu Haaland'ın fiziksel oyun tarzına uyacak mı? Bu onun için bir sınav olacak. Real Madrid baskısı da farklı bir seviye. City'de başarısız olsan bile taraftar sabırlı. Madrid'de ise performans düşerse Santiago Bernabeu'dan ıslıklar başlar. Haaland'ın mental gücü test edilecek. Peki tüm bunları toplayalım. Manchester City'nin Haaland için belirlediği 200 milyon euroluk fiyat futbol tarihinin en büyük transfer beklentilerinden biri. Toplam paket 600 milyon euroya ulaşabiliyor ve bu rakam çok büyük. Transferin gerçekleşme ihtimali orta seviyede. City satmak istemiyor ama Haaland'ın Real Madrid hayali ve Florentino Perez'in azmi bu dengeyi değiştirebilir. Önümüzdeki aylar çok kritik olacak. Eğer transfer gerçekleşirse futbol dünyasında dev bir deprem yaşanır. Madrid yeni bir Galaktikolar dönemi başlatır. City önemli bir kayıp yaşar. Transfer piyasası yeni standartlar görür. Haaland açısından bu transfer kariyerinin zirvesi olabilir ancak büyük beklentiler büyük baskı getirir. Madrid forması taşımak kolay değil tabi. Son söz olarak da şunu söyleyelim. Futbol sadece bir oyun değil. Artık dev bir endüstri. 600 milyon euroluk yatırımlar modern futbolun geldiği noktayı gösteriyor. Sevebilir veya sevmeyebilirsiniz ama bu bir gerçek ve Haaland transferi bu gerçeğin en çarpıcı noktası olabilir. Sizce gerçekleşecek mi dostlar? Bu arada abone olmayı unutmayın ve şu videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şu videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Hadi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.